Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tam buğday unundan yumuşacık lavaş tarifiyle geldim. Bütün püf noktalarıyla anlattığım videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 4 bardak kadar buğday ununu aldım. 1 tatlı kaşığı silme olacak şekilde tuzumu ekledim. 1 bardak ılık su ekledim. Yavaş yavaş karıştırıyorum. Karıştırırken bir yandan azar azar su ilavesi yaparak hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Suyu azar azar kontrollü bir şekilde eklemeye özen gösterin. Ben bu tarif için toplamda yaklaşık 1,5 bardak kadar su kullandım. Unun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen kontrollü ekleyin. Hamurumuzun oldukça yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Hamuru bir süre yoğurma kabında yoğurup toparladıktan sonra masada yoğurmaya devam ediyorum. Hamuru masaya aldıktan sonra 2-3 dakika kadar hamur özlü bir hal alıncaya kadar hamuru yoğurmanız yeterli olacaktır. Ben hamurumu yoğurmaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Lavaşı buğday unuyla hazırladığınız zaman hamurun çok güzel bir şekilde yoğrulması gerekiyor. Aynı zamanda yumuşak bir hamur tutturmanız gerekiyor. Hamuru yeteri kadar yoğurdum. Yuvarlak bir forma getirdikten sonra buzdolabı poşetinin içerisine alıyorum. Yaklaşık yarım saat kadar dinlendiriyorum. Hamurumu yarım saat kadar dinlendirdim. Poşetin içerisinden çıkartıyorum. Göz kararı olacak şekilde parçalara ayırdıktan sonra bezelerimi hazırlıyorum. Ben bu tariften toplamda 10 adet lavaş elde ettim. Kullanmış olduğum tava yaklaşık 36 santimlik bir tavadır. Sizler de kullandığınız tavaya göre lavaşlarınızı hazırlayabilirsiniz. Bezeleri hazırladıktan sonra üzerini poşetle kapatıyorum. Bir 10-15 dakika kadar dinlendirdikten sonra açma işlemine geçiyorum. Bezeleri yaklaşık 15 dakika kadar dinlendirdim. Bezeleri kenara alıyorum. Üzerinin kurumaması için tekrardan üzerine aynı şekilde kapatıyorum. Bir tane bezeyi alıyorum. Altını üstünü güzelce unladıktan sonra yavaş yavaş açıyorum. İsterseniz sadece merdane, sadece oklava kullanabilirsiniz. İlk etapta merdane yardımıyla büyüttükten sonra oklava ile devam ediyorum. Hangi şekilde size kolay geliyorsa o şekilde hazırlayabilirsiniz. Açabildiğim kadar açıyorum. Açarken çok fazla aşırı un kullanmamaya dikkat edin. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Ayrıca birçok hamur işi tarifine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Kete tarifleri, baklava tarifleri, katmer, lavaş, yufka, daha aklıma gelmeyen birçok tarife kanalımdan ulaşabilirsiniz. Tariflerimin gönül rahatlığı ile deneyebilirsiniz. Defalarca kez uygulamadığım hiçbir tarifi kanalımda yayınlamıyorum.
Tekli olan lavaşları hazırladıktan sonra hemen çift kat olarak hazırladığım lavaşları da yakından göstermek istiyorum. Çift kat yaparsanız daha yumuşak oluyor. Bunu da belirtmek istiyorum. Çift kat lavaş yapmak için bu şekilde 2 tane bezeyi açıyorum çok az. Çay tabağından biraz daha büyük olacak şekilde açıyorum. Biraz sıvı yağ sürüyorum. Diğer katı üzerine kapatıyorum. Yavaş yavaş elimle çok az bastırdıktan sonra açmaya başlayacağım. Bir tane daha hazırlayıp hızlı bir şekilde açıyorum. Ayrıca isterseniz katmer tarifine de yine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Tam buğday unundan hazırlamış olduğum. Oklava yardımı ile yavaş yavaş çevirerek büyütüyorum. Tavanın büyüklüğüne göre ayarlıyorum. Kullanmış olduğum tava dediğim gibi 36 santimlik büyük bir tavadır. Sizin kullanmış olduğunuz tava küçükse mutlaka tavaya göre ayarlamanız gerekiyor. Açarken aşırı un kullanmamaya dikkat edin. Açarken de yine tam buğday unu kullanıyorum. Lavaşları hazırladım. Bir sofra bezinin üzerine serdim. Eğer hızlı açıyorsanız gerek yok ama eğer çok yavaş açıyorsanız mutlaka üzerini örtün, kuruma yapmasın. Tavayı iyice ısıttıktan sonra yüksek ateşte lavaşlarımı pişiriyorum. Ben altın üstünü genelde sıvı yağ ile yağlıyorum. Çok daha yumuşak, çok daha lezzetli oluyor. İlk etapta tekli olarak hazırladığım lavaşları pişiriyorum. Daha sonra çift kat olarak hazırladığım lavaşları pişirmeye geçiyorum. Lavaşları pişirdikten sonra dilerseniz buzdolabı poşetinin içerisine alıp daha sonra dilediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Tam da bu aşamada belirtmek istiyorum. Pişirdiğiniz lavaşları kalınca bir sofra bezinin arasında toplayın. Eğer lavaşlarınız sert düşüyorsa ve sertleşiyorsa sonradan mutlaka ekstradan bir poşetin içerisine koyun. Buharlaşarak daha da yumuşak olacaktır. Lavaşlar yüksek ateşte pişer. Piştiği zaman hemen kalınca bir sofra bezinin arasında toplanır yumuşak olması için. Ben ekstradan bir de büyükçe bir poşetin içerisine koyuyorum. O şekilde daha yumuşak oluyor. Tam buğday unu ister istemez biraz daha sert düşebiliyor. O yüzden mutlaka büyükçe bir poşetin içerisinde toplayın. Lavaşların hepsini aynı şekilde pişirdim. Sizler için doku testine geçiyorum. Sizler lavaşın güzelliğini izlerken bu arada ben de videonun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.